Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde çimentodan saksı yapacağız. Malzemelerimiz oldukça basit. Kalıp için şöyle atıştırmalık kabım var. Sizler dilerseniz hazır kalıplar da alabilirsiniz. Ancak evinizdeki malzemelerle kolaylıkla da yapabilirsiniz. Bugün size evinizdeki malzemelerle nasıl yapacağınızı göstereceğim. Saksımı boyamak için metalik tek renk bir boya kullanacağım. Çimentoyu da bütün nalburlarda, hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Benim bir su bardağım 160 gram kadar geldi. Ve şimdi kıvam alana kadar su koyuyoruz. Suyu ekledikçe karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Kıvam almasını sağlıyoruz. Siyah çimento da kullanabilirsiniz. Gri çimento da kullanabilirsiniz. Her bir yanın karıştığından iyice emin oluyorum. Dökeceğim kabımı alıyorum ve bir miktar sıvı yağ alıyorum yanıma. Bebe yağı da kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek yağı aldım. İçini yağlıyorum ki çıkarken sıkıntı yaşamayın. En kolay şekilde çıkmasını istiyorum. Şöyle içine her yerine sürüyorum. Şimdi içerisine dökmeye başlıyorum. İstediğim yere kadar döktüm. İkinci kabımı alıyorum. Bu kabımın da dışını yağlayacağım hafif bir şekilde. Ve kabımı içine yerleştireceğim. Hafif de bir ağırlık koymak gerekiyor. Küçük taşlar koyacağım ve düz de durmasını istiyorum. Bunun için de bir bantlama işlemi yapacağım. Şöyle bir bant alıyorum. Durmasını istediğim gibi ayarlıyorum. Şöyle biraz hafif yukarıdan, iyice dibe de bastırmayacağım. Çünkü dibinde de biraz kalınlık olmasını istiyorum. Ayarlama işlemini yaptıktan sonra şöyle bir poşetin içine alıyorum. Çatlamaması için poşeti kapatıyorum. Ve bir gün böyle kurumaya bırakıyorum. Bir gün sonra kalıbımızı çıkaracağız ve ardından boyama işlemlerini de yaparak saksımızın işlemlerini tamamlayacağız. Evet, aradan bir gün geçti. Artık kalıbımı çıkarıyorum. Taşlarımızı da alalım. Şimdi yavaş yavaş şu şekilde gerdirerek çıkarmaya çalışıyorum. Biraz yukarıya doğru çektiriyorum. İç kısmını çıkardık. Bakalım şimdi dışını çıkaracağız. Dışını da şöyle kenarlarından gerdiriyorum. Evet, kalıbımı çıkaramadım ama sorun değil. İkinci plan şu şekilde devam ediyoruz. Maket bıçağından yardım alıyoruz. Maket bıçağı kullanırken dikkatli olun. Şimdi kenarından şöyle bir kesik atacağım. Tabii ki kalıbıma zarar vermeden bir tane daha atıyorum. Şöyle kenarından alta doğru çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kenarından bir kesik atarak kalıbımızı çıkarttık. Şimdi şöyle küçük bir zımpara parçası ile kenarlarını düzelteceğim. Hafif dokunuşlar yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi saksımız hazır durumda. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel ve üstünde zımparaladıktan sonra pürüzsüz bir dokusu oldu. Şimdi bunu tek renge boyayacağım ve ardından içine kaktüsümü ekip videomuzu tamamlayacağız.
Ben tek renge boyayacağım. Sizler üzerine dilerseniz desenler de yapabilirsiniz. Benim boyayacağım renk Cadence Silver Gold. Metalik bir boya. Boyamı iyice çalkalıyorum. Bir miktar boyamdan kabıma alıyorum. Fırçama boyayı yüklüyorum. Kenarından boyamaya başlıyorum. Bu yöntemle dilerseniz evinizdeki tüm saksıları bir model yapabilirsiniz. Tek bir renk yapabilirsiniz. Ve dekoratif eşyalar yapabilirsiniz. Mumluklar yapabilirsiniz. Aslında bu boyut mumluğa da çok uygun. Mumluk olarak da kullanılabilir. Atıştırmalık kutularını zaten gördünüz. Sizler de o kutulardan yardım alabilirsiniz. İçi görünmeyeceği için bu taban kısmını boyamanıza gerek yok. Şöyle kenarlarını boyasanız yeterli, görüneceği yere kadar. Ama tabii ki bunu bir gelire çevireceksiniz. Her bir yerini boyamanız gerekiyor. Evet, saksıma artık kaktüsümü ektim. Gördüğünüz gibi saksımın içini de süsledim. Çok keyifli bir çalışma oldu. Umarım sizler için de verimli ve keyifli bir çalışma olmuştur. Yapmamı istediğiniz çalışmaları bana yorumlarda iletebilirsiniz. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.